Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 kiloyu verirken sık sık yaptığım iki tariften söz etmek istiyorum. Birincisi gördüğünüz gibi yağ yakan, metabolizmayı hızlandıran güzel bir kabak yemeği. Öncelikle biraz zeytinyağı koyduğum tencereye bir büyük boy soğan ve 4-5 diş sarımsağı ilave ediyorum. Soğanı küp küp de doğrayabilirsiniz. Sarımsakları ben doğradım. Sizler dövebilirsiniz. Yakmayacak şekilde soğan ve sarımsağı hafifçe kavurdum. Üzerine küp küp doğradığım bir orta boy havuç ve ince ince doğradığım 2 tane sivri biberi ilave ettim ve kapağını kapattım. Bir yarım dakika sonra malzemeler hafifçe yumuşadı. Çok kavurmaya gerek yok. Bu yeterlidir bizim için. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bu domates salçası. Çoğunlukla domates ve biber salçası karışık kullanırım. Bugün biber salçam kalmamış. Salça şöyle dağılıp güzel hafifçe kokusu çıkana kadar karıştıralım. 3 tane kabak kullandım bu yemekte. Yıkadım, kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Aslında eğer kabaklar taze ve lekesizse kabuklarını soymaya gerek yok. Yıkayıp uçlarını aldıktan sonra da doğrayabiliriz. Yemeğin lezzetini arttırmak için tüm malzemeyi şöyle 15-20 saniye kadar kavuruyorum. Şimdi tuz koyacağım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi kapağı kapatıp kısık ateşte birazcık kavrulup kendi suyunda pişmesini istiyorum. Sebzeler tencereye yapışır gibi olduğunda üzerine çıkacak kadar kaynar su ilave ettim. Ve 1 yemek kaşığı da bulgur koydum. İri bulgur koydum, ince bulgur da koyabilirsiniz. Bulgur gerçekten kabak yemeğine lezzet veriyor. Mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Glutensiz besleniyorsanız birazcık kara buğday ya da kinoa da koyabilirsiniz. Yemeği pişmeye bıraktık. Orta ateşte, üzeri kapalı olarak. Artık sebzeler yumuşadı. Yağ yakıcı kısmına biraz daha gelelim. Baharat ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, zerdeçal ve zencefil ilave ediyorum. 1,5 çay kaşığı da pul biber koyacağım. Hem yemeğe çok yakışır hem de pul biberin metabolizmayı hızlandırıcı, yağ yakıcı ve tok tutucu özelliğinden de yararlanalım. Kabağın zayıflamadaki bir etkisi de bağırsakları çok iyi çalıştırması biliyorsunuz. Diyet yapanların ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin baş tacı edecekleri sebzelerden biri kabak. Nefis kabak yemeğim pişti. Şimdi bolca dereotu ilave ediyorum. Dereotu sadece bir yeşillik yani lif kaynağı değildir. Aynı zamanda ağır çalışan tiroidleri de çok güzel harekete geçiriyor. Bu da bizlerin daha tok kalmasını, ayrıca bağırsaklarımızın da daha iyi çalışmasını sağlıyor. Şimdi kenara aldım tenceremi ve sunumu hazırlıyorum. Şöyle bir tabağa koyayım ve sizler son halini görün. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kabak zayıflama sürecimde ve hala buzdolabımda her zaman bulunan bir sebze ve yanında mutlaka da dereotu. Bazen kahvaltıda, bazen de öğünlerde kullandım. Kabağı hatta kahvaltıda şöyle rendeleyip hafif suyunu çektirip yumurta kırarak ve lor peyniri ilave ederek de tükettim. Kabak en büyük yardımcımdı. Şimdi yine yaz geldi, kışın da vardı ama kabağın en güzel hali geliyor. Sık sık mutlaka kullanmalıyız. Şimdi diğer tarifime geçmek istiyorum. Bu da benim çoğu sabahlar yaptığım bağırsak çalıştırıcı bir kürüm. Daha doğrusu sağlıklı bir karışım diyelim. Yine bolca maydanoz ve dereotunu yıkadıktan sonra ince ince doğruyorum. Bu miktar size çok gelirse biraz azaltabilirsiniz. Ben sebzeleri artık çok sık kullandığım için ben alıştım tatlarına. Kaseme 2 dolu yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Bu yoğurt da kendi yaptığım ev yoğurtlarımdandır. Kanalımda birçok yoğurt yapım tarifleri var. Kefir, maya hepsi var.
Sirke ve turşular da var. Onu da söylemiş olayım. Bir tane salatalığı güzelce rendeledim kabuğuyla birlikte ve biraz önce doğradığım maydanoz ve dereotlarını ilave ediyorum. Ben bu tarz karışımları çoğunlukla aç karnına yiyorum. Bundan 2 saat sonra hafif yine sağlıklı bir kahvaltı yapıyorum. Tabii ki her sabah bu karışımı yapmıyorum. Kanalımda bunun gibi yüzlerce var. Bakıyorum evde hangi malzeme varsa ve canım hangisini istiyorsa o tarifi hemen uyguluyorum. Şimdi de bir tatlı kaşığı tepeleme dolu keten tohumu ilave ediyorum. Öğütücünüz yoksa taneli olarak da koyabilirsiniz. Yarım çay kaşığı zerdeçal ilave ettim. Yarım çay kaşığı kadar da zencefil. Çok abartmayın, böyle kaşığın ucuyla gibi olsun, belki sevmezsiniz. Ve yine yarım çay kaşığı kuru nane koyuyorum. Baharatlarla birlikte de güzelce karıştıracağım. Benim bu videolarıma çok uzun, çok anlatıyorsunuz diyor bazıları ama benim sürekli abonelerim demezler. Çünkü biz onların çoğuyla birlikte zayıfladık. Arada da bazı bilgiler verip sizleri de motive etmek istiyorum. Yoksa gayet basit bir karışım ama hem hatırlatma olsun. Belki hemen biraz sonra yaparsınız, yemek öncesi ya da yarın sabah. Çok az da limon sıktım ve bağırsak çalıştırıcı tarif olarak düşündüğüm için çok azıcık da zeytinyağı ilave ettim. Sizler buna benzer karışımlar yapıyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Hem ben göreyim, bana katkısı olsun, hem de diğer izleyenlere. Mutlaka bekliyorum sizin de fikirlerinizi. Örneğin buna siz daha farklı neler eklerdiniz? Tariflerimi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak olarak takip edebilirsiniz. En güzel, en pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.